Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bebek yeleği başlayacağız arkadaşlar. Artan iplerimi kullanacağım. Kolay bir bebek yeleği yapacağız. Şimdi hemen yapım aşamalarına geçelim. Başlangıcımı 71 ilmek başlayacağım. Değişik bir başlama tekniğiyle kullanacağım arkadaşlar. O yüzden şişime şu anda 37 ilmek atıyorum. Bir 37 ilmek başladım. Şimdi beraber ilk ilmeğim olduğu için ördüm. Şimdi bir tane dıştan aldım. Şöyle çevirdim. Bir ilmek arttırmaları, aralarda bir ilmek arttırıyoruz. Her bir tane örüyorum, bir tane ilmek arttırıyorum. Arttırmalarımı bu şekilde çevirip ilmek başladım. Şimdi arkadan hepsini ters öreceğim. Değişik bir lastik yapacağız arkadaşlar sizinle. İlk önce ilk sırada hepsini ters örgü örüyoruz. Tırtıllı başladık. Hepsini ters örgü örüp 71 ilmek arkadan hepsini ters ördük. Şimdi önden modeli uygulayacağız. Bu modelde ip hep bizim tarafımızda olacak. Hep ön tarafta. Bir tane örüyorum. Bir tane ip benim tarafımda örmeden alıyorum. Çekeyim. Sona geldim. Bir ördüm. Bir örmeden aldım. Bir ördüm. Son ilmeğimi de örüyorum. Arkadan hepsi ters. Yer değiştirmeli bir model. Ön tarafta yer değiştirme yapacağız. Arka sıradan da hepsini ters örgü olarak örelim. Önde yer değiştireceğiz. Şimdi yer değiştirmemizi yapıyoruz. İpi tekrar kendi tarafıma alıyorum. Bakın, bundan önce bunu örmüşüm, örmüyorum. Örmediğim belli zaten, şu çizgilerden onu örüyorum. Her sırada ön taraftan yer değiştirmemizi bu şekilde yapıyoruz. Bir örüyorum, bir örmeden alıyorum. Bir örüyorum. Arkadan hepsini ters öreceğim. Bir dahaki sırada tekrar yine bu ördüğümü
Arkada bir dahaki ön tarafta örmeyeceğim. Örmediğimi öreceğim. Bunu öreceğim. Bunu örmeyeceğim. Her sıra ön tarafta yer değiştirmemizi yapacağız. Lastiği bitirdim. 3 diş yaptım. Şimdi böleceğiz. 71 ilmeğim var. Önlere 14, kollara 9, arkaya 21, ayrım yerlerine de birer ilmek bırakacağım. Ayrımları yapalım. İki, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14'ten sonra bir arttırmamı yaptım. Bir tane ayrım yerine ördüm. Tekrar arttırmamı yaptım. Şu anda koldayım. Kolları 9 yapacağız. Sekiz ve 9. Ayrım yerinden sonra 2, 4, 6, 7, 8, 9. Tekrar arttırmamızı yapıyoruz. Bir düz örüyoruz. Arttırmamızı yapıyoruz ve arkayı 21 ilmek yapacağım. Arka 21 ilmek. Tekrar arttırmamı yaptım. Bir ördüm. Arttırmamı yaptım. 9 koldayım. Sekiz ve 9. 9'dan sonra arttırmamı yaptım. Bir ördüm. Arttırmamı yaptım ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 ama burada kısa satır bir yaka düşürme yapacağım arkadaşlar. Yaka düşürme için de bakın burada 2, 4, 6, 8, 10, 11 ilmeğim kaldı. Geri dönüyorum. Diğer şişimi alıyorum. Şu alttaki ilmeği üste. Bakın şu şekilde üste çeviriyorum. Aslında bu bir ilmek. Arkaya alıyorum ve diğer tarafa kadar hepsini ters örgü örüyorum. Aynı işlemi diğer tarafta da uygulayacağım. Yakanın çok boğaza dayanmaması için bu işlemi yapıyorum. Diğer tarafa geldim. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 ilmeğim var. 12.'yi örüyorum. Diğer tarafa geçiyorum ve bunu diğer şişime alıyorum ve şu şekilde ters çeviriyorum. Öne alıyorum. Tekrar devam ediyoruz. İlmeğimi öne çevirdim. Alttaki ilmeği yukarıya aldık. Şimdi aynı şekilde arttırmalarımıza da devam ediyoruz. Bir arttırıyorum. Her seferinde arttırmalarımızı yapıyoruz. Arttırdım.
Tekrar arttırmamı yaptım. Şimdi arkadayız. Arttırma yerine geldim. Arttırmamı yaptım. Ayrım yerlerine bir ilmek ayırmıştık. Tekrar ayrım yerindeyim. Şimdi kısa satır yaptığım yere geldim. Şu kısa satır yaptığım ilmek, tek ilmek bu. Bunu şöyle topluyorum. İsterseniz bu yöntemi 2-3 kere de yapabilirsiniz. Ben size göstermek için bir kere yaptım ve devam ediyorum. Şimdi bu model hep haroşa olduğu için, önden yaptığımız için ön tarafları da önden ve arkadan ters örgü öreceğim. Pat yerlerini yalnızca son ilmeği örmeden alacağım. Son ilmeklerimi hep dönüşte öreceğim. Bir, iki, yedi. Ön patlara 7 ilmek bırakıyorum. Şimdi diğer kısa satır yaptığım yere kadar hepsini ters örgü arkadan örüyorum. Kısa satır yerime geldim. Bunu ama şöyle tersten alacağım. Ters ilmek olarak topladım. Sizin ilmek alış yönünüze göre ayarlayın arkadaşlar. Şimdi başlarken ilk iliğimi açacağım. Son ilmeğimi örmeden alıyorum. Son ilmeklerimizi hep dönüşte örüyorum. Ters örgü örüyoruz. İlmek yönlerimi değiştiriyorum burada. Bir doluyorum. İlk iliğimi açtım. 2, 4, 6 ve 7. Bundan sonra şimdi düz örgüme geçiyorum. Arttırma yerlerinde arttıracağım.
önlerde, her önde arttırmamızı yapıyoruz. Bu şekilde ilerliyoruz. Yakamız çok güzel oluyor. Ben şimdi 4 kere arttırdım. 1, 2, 3, 4 arttırmamı yaptım. Şimdi arka taraftan değişik bir renk ipime geçiyorum. Siz tek renge de geçebilirsiniz. Ben elimde olan ipleri de değerlendireceğim. O yüzden ön patları aynı renk yapacağım. Ön patlardaki renklerimi kremle devam edeceğim. Ve 7, 2, 4, 5. Diğer rengimi taktım. Ters öreceğim. Şu ipimi de aradan şöyle geçirip, kötü görüntüm, şöyle aradan geçireceğim her seferinde. Saklayacağım. Şöyle içine koyuyoruz ipin. Bu şekilde ipimi arada gezdirdim ve görünmüyor. Şimdi hepsini ters örgü örüyorum. Ön pata kadar. Patada başka ip takıyorum. Buradan da bu tarafa da ana rengimi taktım. Bunu da şimdi içeriden yürüteceğim. Bu şekilde yürütüyorum. Arka sıradan renkli ipime geçtim. Şimdi modelimize geçiyoruz. Modelimiz 2 ve katlarından oluşuyor. İçinden geçirdim. Şimdi 2 tane ilmekten 1, 2 ve 3 ilmek çıkartıyorum. Biraz uzatıyorum. Arttırmalarımıza devam ediyoruz. Tekrar burada sayalım. Ona göre ayarlayalım. 2, 2, 2, 2, birer tane bırakıyoruz. Bir tane örüyorum. Arttırdıktan sonra ondan sonra
ilmek örüyorum ve arttırıyorum. Bu şekilde modelimizin ilk sırasını bitiriyoruz. Sona geldim. İplikleri şöyle üstten aldım. Ters örgüme geçiyorum. Ters örgüme geçiyorum. Bu modelde ipimiz hep ön tarafta olacak. Bu şekilde içten alıyorum. İpimi öne alıyorum. Şimdi 3 tane ilmeğim var. 3 ilmeği şöyle 3 ilmeğin 1 2 3 ilmeğin arasından yan tarafından bir ilmek çıkartıyorum, uzatıyorum ve şu 3 ilmeği bir topluyorum. 3 ilmekten bir ilmek çıkartıyorum. Şimdi ayrım yerine geldim. Burada ters örgü. Önden arttırdığım ilmeği arkadan kesiyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Renkli ipimi 4 sıra uygulayacağım. Şimdi yine düz olarak renkli ipimle karşıya geçiyorum. Hepsini düz olarak örüyorum. Arttırıyorum. Önlerden ip arttırıyoruz. Şimdi krem rengine geçeceğim. Krem rengini 8 sıra, ondan sonra yine modelime uygulayacağım. Renkli ipimi de 4 sıra örerek
ilerliyoruz. Robamıza devam ediyoruz. Modeli 3 kere kurdum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 diş aralıklarla da iliğimi açtım. Şimdi kolu ayrı öreceğim. Kola haroşa örüp keseceğim. Onu da şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 diş haroşadan sonra düz örgü olarak örerek şimdi kolları keseceğim. 4 sıra renkli, 8 sıra krem rengi ördüm. arttırmalarımı da 18 kere arttırmamı yaptım. 18'den sonra şimdi düz örüp kol ayrımını yapacağım. Son kez bir arttırmamı yapıyorum. Şimdi kola geçiyorum. Kolu önden ve arkadan düz öreceğim. Kırk bir, 42, 43, 44, 45 ve 46. Hemen geri dönüyorum ve tekrar düz örüyorum. Önden ve arkadan düz örüp haroşa olacak arkadaşlar. Haroşayı ben bu şekilde örüyorum. Önden ve arkadan 46 tane kol sayım. 4 diş haroşamı ördüm. Şimdi kesmeleri ben tığla yapacağım. Şişte de yapabilirsiniz. Tığla biraz daha kol ağızları rahat oluyor. Hafif gevşek oluyor, güzel duruyor. Bitirdim. Şimdi birleştireceğiz. Tığ yardımıyla. Bir şöyle ucundan
Şöyle şunları bu şekilde iki taraftan, bir bu taraftan bir bu taraftan biraz şöyle hafif bol tutuyorum. Sıksın istemiyorum. Bunu da diğer şişime bırakıp kolumuzu kestik. Devam ediyoruz. Şurada bir tane daha arttırma yapıyorum. Son kez düz olarak bitiriyoruz. Diğer kola da aynı işlemi yapıyoruz. Yine 8 sıra Krem öreceğim. Ondan sonra ben aynı modeli uygulayacağım. Şimdi 8 sıra krem örüp geliyorum. Şimdi yine renkli örgüme geçeceğim. ön patları aynı krem renk örüyoruz. Arkadan şimdi 7 tane ön pat hariç hepsini renkli ipimle ters örgü olarak öreceğim. Şöyle arada bir içinden geçireceğim. Orada bir ayrım olsun istemiyorum. O yüzden içinde kalacak ipim. Hepsini ters öreceğim. Biraz hafif bol örelim. Modelimiz önden topluyoruz. Çok daha rahat olacak. O yüzden çok hafif bir bol örelim. Benim elim sıkı olduğu için biraz bol örmeye gayret ediyorum. Modelimiz 2 ve katları olduğu için sayalım 2 2. Eksik ilmeğimiz varsa aradan bir tane ilmek çıkartabiliriz. Benim eksik ilmeğim var. Şöyle içten bir tane ilmek çıkarttım. Bir ilmekten 2 ilmek elde etmiş oldum. Eksik ilmeğimi tamamladım. Şimdi hepsini ters örüyoruz. Şimdi ip değiştiriyorum. Şöyle üstten
renkli ipime geçiş yaptım. Şimdi 2 sıra modelimi kuracağım. Bir sıra düz renkli ipimle öreceğim. 8 sıra krem rengi, 4 sıra renkli ip olarak etek ucuna kadar örmeye devam edeceğim. Bitirdim. Lastiğe geldim. 1, 2, 3, 4 sefer ilik açtım. Modelimi de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kere de modelimi uyguladım. Düğmelerimi de diktim. Ben şimdi lastiğe geçeceğim. Çok da uzun olsun istemiyorum. Benim ölçüm bir karış. Bir karıştan sonra lastik örmeye geçiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. 6 diş. 6 diş haroşadan sonra ben düz örgüye geçeceğim. Önden ve arkadan düz öreceğim. Haroşa görüntüsü elde edeceğim. Siz isterseniz arkadaşlar, dilerseniz etek ucunu ve kol kısmını da bu modelde yapabilirsiniz. Çok da güzel duruyor. Ön patlarım ters örgü. İki, dört, altı, 7. Şimdi önden düz örgüme geçiyorum. Aralarda düz örgümde aralarda birer ilmek keseceğim. Haroşa biraz daha gevşek durduğu için aralarda şöyle 2 ilmeği bir toplayacağım. Ortada ve 2 yanlardan birer ilmek toplayacağım. Arkadan örmeden aldığım ilmeği burada tekrar önden hep örüyordum ama yine örmeyeceğim. Şu ön taraf hafif oyuk olsun istiyorum. Ördüm ve bunu bunun içinden geçirdim. Kesmelerimi bu şekilde yapıyorum. Şurası bakın biraz şöyle yuvarlak oldu. İsterseniz şu ikisini bir alıp da kesebilirsiniz. Ben bu şekilde kesiyorum. Tığ yardımıyla da kesebiliriz. Kolda yaptığımız gibi. Hepsini kesip geliyorum. Hepsini düz kestim.
taktım. Bir iğne yardımıyla tığla da yapabilirsiniz. İçten ipi geçiriyorum. İpimi yürütüyorum şöyle içten. Bir de sıkılaştırıyorum. Yeleğim bitti. İpleri böyle yürüttüm. İçten görünüşü. Çok güzel ve şirin bir yelek oldu arkadaşlar. Yaka kısmımız da çok güzel durdu. Arkadan görünüşü. Önden görünüşü. Ben ekoseli iple yaptım. Siz isterseniz tek renk iple veya her modelde değişik renk ip de kullanabilirsiniz. Çok şirin ve güzel bir yeleğimiz oldu. Bir yumak. Krem rengimden bir yumak gitti. 3 aya rahatlıkla olabilecek bir yelek. Örecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Videoma geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Abone değilseniz abone olmayı unutmayınız lütfen. Yorumlarınız da benim için önemlidir. Bildirimleri zil sesini de açarsanız bir dahaki videolarımdan haberdar olursunuz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.